Selamlar. Bu video dolu dolu bir video oldu. Çünkü Güney Kore'de geçirdiğim bir günü çektim ve bir gün içerisinde çok fazla şey yapmışım. O yüzden bu videoda hem Güney Kore'de gezilecek bazı yerleri göreceksiniz, hem sokak yemeklerini göreceksiniz, hem benim gönüllü olarak çalıştığım yeri göreceksiniz. Burada neler yapıyorum, bunun karşılığında bana ne veriyorlar, bu işi nasıl buldum, bunun ayrıntılarından bahsedeceğim. Hem benim Güney Kore'deki arkadaşlarımla tanışacaksınız. Başka ülkelerden arkadaşlarım vardı, hem de Koreli arkadaşlarım vardı. Ve Güney Kore'de akşam dışarı çıkıldığında neler yapılır bunları göreceksiniz. Gerçekten dolu dolu bir gün oldu ve bir video içerisinde size birçok şey gösterme fırsatım oldu. Umarım siz de keyifle izlersiniz. Ben Güney Kore'de gerçekten çok güzel vakit geçirdim. Hani Japonya'da geçirdiğimden çok çok daha güzel vakit geçirdim. Ve bunu size de göstermek istiyorum. Ben aslında bu videoyu şu anda Türkiye'den, evimden çekiyorum. Çünkü ben bu geziyi geçen sene yapmıştım. Ama üşendiğimden hani editleyip de paylaşmadım. Zaten ben o zaman YouTube'a başlamamıştım bile. Ve biraz kameraya konuşmaya da çekiniyordum. Zaten videoda göreceksiniz, çok fazla kendi yüzümü çekmemişim. Hatta videonun başlangıç konuşmasını bile yapmamışım. O yüzden şu an burada yapıyorum. Benim bu şekilde farklı ülkelerden çektiğim çok fazla video var geçtiğimiz senelerde. Hani ben bir şekilde bunları bir araya getirip size güzel bir video sunmaya çalışacağım. Bu video da gerçekten çok eğlenceli oldu. Umarım keyifle izlersiniz. O zaman hadi başlayalım. Gönüllü çalıştığım yere akşam gittiğim için gündüzleri gezecek çok vaktim oluyor. Benim sabah ilk durağım Eunpyeong Hanok köyüydü. Burası Seul'ün biraz dışında, şehrin kalabalığından uzak, huzurlu bir yer. Yaklaşık 30-40 dakika uzaklıkta Bukhan Dağı'nın yakınlarında. Köy geleneksel Kore evleri olan hanoklarla dolu ve hala bazı evlerde insanlar yaşıyor. Yani burası sadece bir turistik alan değil, yaşayan bir mahalle aslında. Buraya gelmek için en sakin saatler sabah erken saatler. Kalabalık olmadan yürüyüş yapabilir, fotoğraf çekebilirsiniz. Ve giriş tamamen ücretsiz. Ben buraya tam çiçeklerin açtığı Ekim ayında geldim. Çiçeklerle beraber harika bir manzara oluşuyor. O yüzden çok şanslıydım. İçeride küçük kafeler, sanat atölyeleri ve bu geleneksel evlerin arasındaki dar sokaklarda dolaşmak mümkün. Etrafı dağlar ve yeşilliklerle çevrili, böyle tam doğayla iç içe hissediyorsunuz. Burası sanırım Seul'de gezdiğim en güzel yer olabilir. En fotoğraflık ve en göze güzel gelen yer burasıydı şehirde. Sonra metroya binip bir sonraki durağıma gidiyorum. İnsanlar kameraya çekilmekten rahatsız olduğu için böyle yerleri çekiyorum. Bakın burada metroda insanlar ne kadar saygılı. Kız yanına oturdu, rahatsız olmasın diye çocuk biraz kenara kaydı. Ama pembe koltuğa da oturamıyor çünkü orası hamilelere ayrılmış ve her zaman boş bırakılması gerekiyor. Hani metro dolu olsa ve herkes ayakta gidiyor olsa bile kimse o pembe koltuklara oturmuyor. Neyse sonra Camşil durağında indim ve dedim ki ben neredeyim, yanlışlıkla Roma'ya falan mı geldim? Metro durağında Trevi Çeşmesi'nin ne işi var? Evet, bildiğin yerin altındayım, hala metro istasyonundayım ve muhteşem bir çeşme koymuşlar buraya. Bakın bunu herkes bilmez. Gezi bloglarında falan bulamazsınız yani. Ben tesadüfen gördüm, size de gösteriyorum. Gittiğiniz zaman buraya mutlaka uğrayın. Ben Camşil'e bu Lotte Kulesi'ni görmeye geldim. 555 metre ile Kore'nin en yüksek binası. O kadar yüksek ki neredeyse gökyüzünü delecek gibi duruyor. Ayrıca Lotte World de hemen kulenin yakınında. Burası gördüğünüz gibi bir eğlence parkı ve tam gün giriş ücreti 52.000 won. Kulenin üst katına çıkmak isterseniz de 31.000 won vermeniz gerekiyor. Yani Camşil'e gelmek biraz masraflı olabilir. Ama bilin bakalım ben ne kadar harcadım. Neyse, kuleyi görmeye diye gelip yanında bir göl ve park da buldum. Burası Sokyeong Gölü. Parkta özellikle yaşlılar yürüyüş ve koşu yapıyordu. Ben Kore'de çok çok fazla insanla tanıştım ve tanıştığım insanların %95'i falan spor yapıyor. Herkes aktif bu ülkede, yani yaşlılar bile. Bu videoyu da parkta rastgele bir yaşlı teyzeye çektirdim bu arada. Burası yürüyüş yapmak için çok güzel bir park ve ayrıca kuleyi ve kulenin suya yansıyan manzarasını da görebilirsiniz. Güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. Şimdi metro ile Myeongdong'a geçiyorum. Bakın pembe koltuk yine boş.
Myeongdong'a giderken yolda bu etkinliği gördüm. Bu Kore'nin geleneksel halk danslarından biri olan Sangmo. İzlerken benim boynum ağrıdı. Myeongdong'a ben sokak yemeklerini görmeye geldim. Burası hem alışveriş hem de sokak lezzetleriyle ünlü bir yer. Bakalım Kore sokak lezzetleri nasılmış? Bu benim favorilerimden biri olan gimbap. Deniz yosununa sarılmış pirinç ve çeşitli malzemelerden oluşuyor. Bu da kızartılmış Kore mantısı yani mandu. Kore'de bu şekerle kaplanmış meyveleri sık sık görebilirsiniz. Ben denemedim ama çok güzel görünüyorlar. Kış aylarının vazgeçilmez sokak lezzetlerinden biri olan yumurtalı ekmekler. Havalar soğuduğu zaman bunları her markette bulabilirsiniz. Böyle çok şirin görünümlü şeyler vardı ama Kore'de geleneksel olmayan, böyle daha modern olan şeyler daha pahalı oluyor. Geleneksel yiyecekleri 2-3 euro gibi bir fiyata bulabilirsiniz sokakta. Çok büyük bir market burası. Aç gelip birkaç sokak lezzeti denemenizi öneririm. Ama şöyle söyleyeyim, burası popüler bir market olduğu için diğer marketlerden daha pahalı. Buradaki her şeyi yarı fiyatına başka marketlerde bulabilirsiniz. Ben burada böyle ağzımı sulandıran bir pankekçi gördüm. Kocaman sünger gibi yapıyor pankekleri. Çok lezzetli gözüküyordu. Ben ne zaman bunu yapmayı denesem başarısız oldum. Üzerine sanırım ne konacağını kendiniz seçiyorsunuz. Burada üzerine hem reçel koydu, sonra bir de o yetmiyormuş gibi Nutella da koydu. Hiç böyle bir kombinasyon denediniz mi? Çok değişik geldi bana. Burası sadece yemek değil, kozmetik mağazaları, kıyafet butikleri ve hediyelik eşya dükkanlarıyla da ünlü. Etrafta bir sürü Kore güzellik ürünlerinin satıldığı mağaza göreceksiniz. Ama dediğim gibi burası pahalı bir bölge. Etrafa bakılmak için güzel ama bence başka bölgelerde daha uygun fiyata alışveriş yapabilirsiniz. Yine de burayı gezmesi çok zevkli. Çünkü her şeyi bir arada bulabileceğiniz bir bölge ve çok canlı. Ben hot dog denedim. Benim Kore'deki favori tatlım bu. Ama tezgahtayken çekmeyi unutmuşum. Bu böyle içi tarçın, kuru yemiş ve şeker dolgulu kızartılmış bir pankek. Myeongdong'un bu market dışında gezilecek başka sokakları da var ama oraları size gösterecek vaktim kalmadı. Çünkü şimdi işe gitmem gerekiyor. Burada gerçekten çok ilginç mağazalar var. Yarım gününüzü bu bölgeye ayırıp sadece sokakları değil mağazaları da gezin bence. Şimdi size çalıştığım yerden bahsedeyim. Bir dil değişim merkezinde çalışıyorum. Günde 3 veya 4 saat çalışmam gerekiyor ama hiç çalışıyormuşum gibi hissettirmiyor. Çünkü burada yapmam gereken tek şey Korelilerle sohbet etmek. Evet, Korelilerle 50 dakikalık seanslar halinde birebir veya 2-3 kişilik grup halinde sadece sohbet etmemiz gerekiyor. Çünkü onlar buraya yabancılarla İngilizce konuşarak pratik yapmaya geliyorlar. Ben bu işi Worldpackers'tan buldum ve buradaki 3-4 saatlik çalışmamın karşılığında bana ücretsiz konaklama veriyorlar. Gelince buradaki günlük programınızı kontrol ediyorsunuz. Bakın başkalarına 2 saat vermişler, benimse tüm saatlerim dolu. Ama şikayet etmiyorum çünkü boş oturmaktansa sohbet etmeyi tercih ederim. Burada hem yerlileri yakından tanımış oldum hem de onlarla Kore hakkında merak ettiğim her şeyi soruyor, istediğim her konuda sohbet edebiliyordum. Bazı günler işten sonra birlikte bir yerlere gidiyoruz. Bugün de hem orada çalışan gönüllüler hem de Koreli öğrencilerle birlikte dışarı çıktık. Videonun bundan sonraki kısmında Korelilerin akşamlarını nasıl geçirdiğini ve nasıl eğlendiklerini göreceksiniz. Biz çok büyük bir gruptuk ama Kore'de bu problem değil. Çünkü burada herkes genelde büyük gruplar halinde yemek yediği için büyük bir masa bulmak kolay oluyor.
Bize böyle 15 kişilik bir masa verdiler ve grubumuz böyle. Sonradan gelecekler de var. Grubun yarısı Koreli, diğer yarısı ise farklı ülkelerden insanlar. Eğer Kore'ye yalnız geldiyseniz her restoranda yemek yiyemezsiniz. Çünkü menüdeki yemekler tek kişilik değil. Dediğim gibi burada gruplar halinde yemek yeme kültürü olduğu için yemekler de ortaya söyleniyor ve paylaşıyorsunuz. Can you some shrimp? Can you eat some shrimp? Önce içkilerimiz geldi. Şimdi size Kore içkisi olan soju'nun nasıl içildiğini göstereceğim. Başka ülkelerde meyveli sojular satılıyor ama Kore'de sadece sade soju içiyorlar. Ve bunu birayla karıştırıyorlar. Önce bardaklara bir shot kadar soju ekliyorsunuz. Sonra bunun 2 katı kadar bira ekliyorsunuz. Şimdi bu ikisini karıştırmanız lazım ama karıştırmak için farklı yöntemleri var bunların. Bakın arkadaşlarım hünerlerini gösteriyor şimdi. Aşağıda. Okay, thank you. What is happening? Yemeklerin hepsini Koreli arkadaşlarımız seçti. Böyle ortaya söylenince her yemeği deneme şansınız da oluyor. Bazı yemekler böyle küçük bir ocakla geliyor, masada pişiriyorsunuz ve ayrıca yemek sıcak da kalıyor. O kadar çok yemek söylediler ki hesap ne kadar tutacak diye strese girdim. Ama olsun, bir akşamdan bir şey olmaz diyerek eğlenmeme bakıyorum. Koreliler içki oyunlarını çok seviyorlar. Bize de bir sürü oyun öğrettiler. Bu oyunda soju'nun kapağındaki bu parçaya sırayla vuruyoruz ve o parçayı koparabilirseniz yanınızdaki kişilerin içmesi gerekiyor. Because when I was like 20, 21, they always said, "Oh, you look like 24, 25." I've been this age for like 5 years. Yeah. So when someone said to me that I look older, I was a bit personal. Sanırım bu oyunu artık tüm dünya biliyordur. Nasıl oynandığını gösterelim hemen. Okay. 23. Oh, 1. 4. 5, 6. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ah, 9. No. Bu da yine çok sevdiğim başka bir oyun. İsmi Titanic. Bira bardağının içinde bir shot bardağı var. Bu bardağa sırayla biraz soju döküyoruz. Eğer shot bardağı batarsa tüm bardağı içmeniz gerekiyor. Bu yüzden ismi Titanic zaten. It just makes me make a face. I mean, it's not the most delicious alcohol, but it's like it's so full. It's yeah, it's Oh my god. Burada benim kaybettiğimi söylediler ama ben daha oynamamıştım bile. Sizce kim kaybetti? I guess you recorded it. When I was a young boy, my father took me into the city. Dancing queen, feel the beat of a tambourine. Oh yeah, you can dance, you can dance, having the time of your life. Ooh, see that girl, was dancing, digging the dancing queen. Evet, Koreliler içtikten sonra ne yapar? Fotoğraf stüdyosuna gider. Gerçekten çok klasik bir aktivite bu.
Bu stüdyolarda bir sürü aksesuarlar hazırlanmak için aynalar var. İstediğiniz kadar aksesuar kullanıp sonra yerine bırakıyorsunuz. İçeride çalışan hiç kimse yok. Yani sarhoş olsalar bile bunları çalmıyorlar. Farklı temalarda kabinler olabiliyor. İstediğiniz kabine girip kaç kopya istediğinizi seçip ödeme yapıyorsunuz ve çıktısını alıyorsunuz. Grup büyük olunca fiyat da ucuzluyor. Bir kopya 1-2 euroya falan denk geliyor. Çok güzel bir yanı bu gerçekten. Gezinin sonunda bende bir sürü fotoğraf vardı. And they back. Now, you go to the side. How many are? How many are we? How many are we? Wait. No, we need like three. The heart. This one is hot. Oh, There's one that I don't think I'm in. Oh. Two, but is everyone in it? I mean, I'm cut on the side, but it's okay. Yeah, these are both good. But as long as someone. yes. Oh, there is even the QR code. We have this. We have this. I have this. Bu video başka bir günden ama örnek olsun diye gösteriyorum. Böyle video versiyonunu da telefonunuza indirebiliyorsunuz. Çok tatlı gerçekten. Peki Koreliler içtikten sonra başka ne yapar? Karaoke'ye gider. Dışarıda gördüğüm bu amcalara bakın. Bu amcalar burada meşhurmuş. Hani para falan toplamıyorlar. Sadece kendi kafalarını yaşıyorlar. Ben bu soldaki amcayı bu sokağa her gidişimde orada kafasında içki şişesiyle görüyordum. Ve videoyu çektiğimizi görünce daha da bir havaya girdi. And right now, here's the American Rampage Community. Check it out. On, yeah. Right, ready. Oh. Oh no. No. Ve gecenin sonunu Itaewon'da bitiriyoruz. Grubun çoğu eve döndü. Sadece birkaç kişi kaldık. Itaewon, Seul'ün en meşhur parti bölgelerinden biri. Bir sürü kulüp var burada. Belki Cadılar Bayramı'nda gerçekleşen olayı duymuşsunuzdur. O olay burada olmuştu. Şimdi güvenlikler daha sıkı. Tekrar izlem olmasına izin vermiyorlar. Evet, Kore'de klasik bir günüm böyle geçiyordu. Hem çalışıp hem gezmeye ve sosyalleşmeye yetecek vaktim oluyordu. Benim yaptığım gibi ücretsiz konaklama sunan işleri nasıl bulacağınızı öğrenmek isterseniz videonun açıklama kısmını okuyabilirsiniz. Ayrıca oraya ayrıntılı bir Güney Kore rehberi de bıraktım. Benimle Güney Kore'de bir gün geçirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve hala olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Haftaya pazar günü Güney Kore'den yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.